Şimdi sen bu videoyu açtıysan muhtemelen tam bir fiyat performans klavye ve mouse arıyorsun demektir. Bugün size Rampage firmasının tam bir efsane RGB mekanik klavyelerine olan, bakın aynı zamanda dünyanın en ince klavyelerinden biri de olan, hatta şöyle klavyemizde koyalım, tam da bu gördüğünüz üründen bahsediyorum. Ayrıca bak bir de burada ne var? Bu gördüğünüz canavar da yine Rampage firmasına ait, tam 10.000 dpi'ye varan hassasiyete sahip, tek bir şarjla kablosuz 5 güne kadar kullanabileceğiniz birbirinden güzel RGB özelliklere sahip 2 adet tam bir fiyat performans ürününü bugün size tanıtacağım. Almayı düşünenler için bu ürünlerin tüm testlerini yaptım. Mouse'un yüzey testinden tutun, mouse'a tıklarken ne kadar ses gelip gelmediğini, ayrıca yine şu an tanıtacağım ürün Blue Switch kristal bir klavye, üzerinde bulunan multimedya tekerleklerinin kullanımına, hatta RGB efektlerine kadar hepsini size göstereceğim. Eğer klavye ve mouse arıyorsanız, hem klavye mekanik olsun, hem RGB olsun, hem de mouse'umun kalitesi tam da fiyat performans olsun diyorsanız kesinlikle bu videoyu kaçırmayın derim. Hadi o zaman gelin ürünlerimizin incelemesine hep beraber geçelim. Evet, herkese merhabalar. Bugün yine günlerden inceleme, ama bu defa daha çok bilgisayar başında olanlar, hatta oyun oynayanlar için. Ayrıca oyun dışında editörseniz, mesela benim gibi, Rampage'in özel olarak tasarlanmış en iyi fiyat performans iki cihazını bugün size tanıtacağım. Var ya bak, bu markanın birçok ürününü kullandığım, en çok memnun kaldığım cihazlarından diyebilirim. Bu arada videoya geçmeden önce bu ürünleri bana yollayan bu videonun sponsoru Segment Bilgisayar'a da buradan teşekkür ediyorum. Şimdi bu içerikte her zaman olduğu gibi fazla laf kalabalıklığı yapmayacağım. Direkt konuya gireceğim. İlk önce şu ürünleri bir kutusundan çıkartalım. Tabii ki mouse'umuzu da unutmayalım. Rampage için bu canavarlarını kutusundan çıkardıktan sonra en çok merak ettiğiniz yerlere geleceğiz. Yani incelemesine ve test aşamalarına. Zaten bu tarz ürünlere bakanlar veya bakacaksanız mutlaka detaylı incelemesini izlemeden almayın derim. O yüzden bu içerikte sizin için hepsini teker teker inceleyeceğim. Evet, hadi gelin o zaman Rampage'in bu krallarını kutusundan hep beraber çıkartalım. Ve canavarlar karşınızda. Cidden söylüyorum, çok iyi bir mouse olduğunu söylüyorlar. Ayrıca zaten burada gördüğünüzde Rampage'in efsane klavyesi. Ama tabii ki ilk önce ne yapacağız? Mouse'umuzu gönderiyoruz. Klavyemize kutu açılımına başlayalım, değil mi? Bu arada bakın şöyle tutuyorum. Kutu gerçekten ağır. Yani içindeki zaten biliyorsunuz mekanik bir klavye, o yüzden ağır mal iyi maldır diyorlar ya, herhalde o hesapta. Kutunun üzerine baktığımızda KB-R101 yazıyor. Impressive RGB mekanik oyuncu klavyesi olduğundan bahsediyor. Şöyle sağa doğru kaydırdığımızda burada RGB ışıklı olduğunu ve Türkçe tuş dizilimine sahip olduğunu bize tekrar belirtiyor. Üst tarafta da tabii ki Rampage'in logosu. Şöyle arkaya çevirdiğimizde klavyemizin kabartmalı değil fakat güzel normal kağıt bir baskı. Burada klavye hakkında bilgiler veriyor. Yalnız bakar mısın, buradan bile havalı gözüküyor. Sağa doğru geldiğimizde klavyenin burada İngilizce olarak teknik özelliklerinden bahsediyor. Ben birazdan bunların hepsini detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O yüzden şu an fazla üzerine durmayacağım. Klavye kristal switch olarak geçse de özünde Blue Switch bir klavyeyle karşı karşıyayız. Benim için gayet güzel. Zaten çoğunuz için o Blue Switch'lerin verdiği ses bile yeter, değil mi? Evet, kutumuzda herhangi başka bir şey yok. Hadi gelin klavyemizi hep beraber açalım. Buradan böyle direkt vurdum mu? Evet, aynen bu şekilde. Kutuyu şöyle çevireyim. Klavyeye bağlı olan ve çok sevdiğim kablo tasarımlarını olan örgü bir kablo bizi kutuyu açtığımızda karşılıyor. Şimdi zaten hepsini anlatacağım. Kullanma kılavuzumuz, ilk önce klavyeyi bir şöyle şuradan çıkartalım sağ salim. Kutuyla şimdilik işimiz kalmadı. Gönderelim. Şimdi bunları buraya koyacağım. Klavyeye en son bakacağım. İlk önce bir ayaklığımızdan başlayalım. Hatta bunları da bir çekelim. Evet, karşımızda Rampage'in Black Yamada isteği için üretilmiş güzel bir aksesuarı. Bakın şöyle yapınca kabartılı prizmatik desenler hemen dikkat çekiyor. Şöyle ellediğimde mat soğuk bir yapısı var. Sağ tarafta da Rampage'in logosunu görüyorsunuz. Arkaya çevirdiğimizde burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet kaydırmaz kauçuğumuz var. Ayrıca burada yine kabartmalı çizgilerimiz var. Bilek desteğimizin alt kısmında. Şöyle koyduğumda şuradan bile bakın biraz kaygan bir zemin burası. Pek fazla kaydırmıyor. Ellediğimizde şöyle yapalım. Parmak izi sorunu neredeyse yok gibi, bakayım. Yok, parmak izi sıkıntısı yaratmıyor. Güzel, bu bir artı puan. En güzel yeri de bakın şurada, kameraya yaklaştırayım. Manyetik dişlerimiz var. Direkt klavyeye taktığınızda mıknatıs özelliği görüyor. Böyle direkt klavye şak diye yapışıyor. Sizi fazla zorlamıyor. Vallahi bilek desteğini gayet sevdim. Bakalım, şu an gayet güzel gidiyoruz. Şimdi bunu kenara koyacağım. Şurada kutunun içinden çıkan bir adet klavyenin tuşlarını sökmek için aparatımız var. Bu da gayet basit, plastik bir malzemeden yapılmış fakat tabii ki de işe yarar. Daha sonra her zaman gibi içinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu tarz kılavuzları okumasak da bakın bunu okumanızı öneririm. Çünkü klavyenin bayağı bir özelliği olduğu için, bak burada tuşların fonksiyonlarına kadar yazıyor. Ben normalde direkt videolarımda biliyorsunuz bunları atıyorum ama atmayın, çünkü hem nasıl kullanacağınızı yazıyor bu tarz böyle detaylı klavyelerde, hem de bak nerede o? İçinden 2 yıllık garanti belgesi çıkıyor ve her zaman gibi Segment Bilgisayar distribütörlüğünde Rampage ve benzeri fiyat performans klavyeler sizlerle buluşuyor. Şimdi bunu da bir kenara koyuyorum ve evet, artık reisi sahneye alalım, değil mi? Bak öf.
Öf abi çok iyi ya. Bak oradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu mekanik klavyenin zaten ağırlığından belli. Bak seslere bak. Hastayım şu bak blue switchlere. Red switchler bu kadar çok ses çıkarmıyor. Bak şöyle bastığımdan sonra gelen o ikinci hissiyat çok iyi. Şimdi hepsine bunların geleceğim. Zaten göstereceğim hepsini. İlk önce şunu göstereyim. Klavyemizin ucunda bu şekilde böyle standart tip A bir girişimiz var. Bununla bilgisayara stabil bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Şöyle bir açalım. Evet, kablonun uzunluğu da gayet yeterli. 1.8 metrelik örgü tasarım bir kablo bizi karşılıyor ve biliyorsunuz örgü tasarımlar normal kablolara göre çok daha dayanıklı oluyor. Şimdi bir klavyemize gelelim. İlk olarak bak bu klavye dikkati çeken ne biliyor musunuz? Şöyle çevirdiğimde şu inceliğe bakar mısın? Parmağım bak şöyle tutuyorum. Parmağımdan bile ince ya. Ya nasıl göstereyim? Bak şöyle. Klavyenin inceliğine bak, bir de parmağıma bak. Gerçekten Rampage'in bu klavyesi 200 sene önce çıkmış olsa da hala liderliğini sürdürüyor. Zaten bilenler biliyordur. Kullananlar mutlaka yorumlarda kendini belli etsin. Bak şöyle tuş takımlarını gösterecek olursam kristal tasarımlı RGB anahtar yapısı var ve yine şöyle çevirdiğimiz zaman normal klavyelere göre inceltilmiş bir tuş yapısına sahip. Şöyle tablo kısmına baktığımızda full metal bir tabloya sahip ve zaten şöyle ellediğinizde o metalin soğukluğunu hissediyorsunuz. Yani klavyeyi ele aldığımda abi şöyle direkt 13 milimetrelik şöyle ince gövdeyi hemen hissediyorsunuz. Bak hatta ilk hissettiğiniz bu oluyor diyebilirim. Çizilmeye, sürtünmeye, çatlamaya veya lekelenmeye karşı full statik bir boyaya sahip. Böylece kesinlikle bu tarz sıkıntıları bu klavyede yaşamıyorsunuz. Klavyenin şöyle bir alt kısmını çevirdiğimizde klavyenin altı tamamen plastik yapıda oluşuyor. Yine ayrıca alt kısmında 1, 2, 3 adet bilek desteğinde olduğu gibi kaydırmaz kauçuklarımız var ve klavyeyi tabana koyduğunuzda kaymasını engelliyor. Onun dışında 2 adet, buradan bir tanesini göstereyim, ayarlanabilir vidalı ayaklarımız var. Buradan ayarlayarak klavyenizin yüksekliğini isteğinize göre kolay bir şekilde tercihinize göre yön verebilirsiniz. Şimdi klavyenin RGB ışıklarını açmadan önce şu bilek desteğimizi şöyle takacağım. Dişleri şu kısma bak yuvasına getiriyorum ve hemen bir çekim kuvveti sağlıyor. Bu şekilde koyuyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Şöyle bakacağım. Yani gayet rahat. Fena değil. Şöyle tuşlara basarken bileğimizi koyduğumuzda çok uzun süre ne kadar rahatlık verir bilmiyorum ama şu an ilk hissiyatı iyi. Şimdi tuşları sökerken bu aparatı vermişler ama aslında buna hiç gerek yok. Direkt çünkü elinizle çıkartabiliyorsunuz. Aynen böyle tutuyorsun, çekiyorsun ve direkt tuş elinize geliyor. Şimdi bilek desteğimi çıkarttım çünkü size şöyle rahat bir tuşlarla ilgili bilgi vereceğim. Bakın demin de belirttiğim gibi tuşlar şöyle yandan bakacak olursak standart bir klavyeye göre neredeyse 3 kat daha ince bu bir. Ayrıca şu elimde gördüğünüz tuşlar double shot yöntemiyle preslenmiş. Şöyle göstereyim. Tuşların iç kısmı beyaz ABS plastik, dış kısmı ise yine sert siyah ABS plastikten yapılmış. Yani çift katmanlı bir tuş yapısına sahip. Double shot yönteminin burada faydası tuşlarla çizilme, lekelenme, soyulma gibi sorunların tamamen ortadan kalkmasını sağlayan bir yöntem. Bu klavyede bu kullanılmış. Bu olayı gerçekten beğendim. Şimdi şu mekanik anahtara gelecek olursam bak şöyle iyice yaklaştırayım. Mekanik anahtarlar KRGD markasının kristal switchleri. Yani blue switch de diyebiliriz ama kristal şeklinde benzediği için kristal switch demişler. Ve şu an çok kaliteli klavyelerde kullanılan bir tasarım. Zaten 2019'da ortaya çıktı ve şu ana kadar en iyi klavyelerde hala kullanılıyor. Var ya klavyeyi dop dolu yapmışlar. Biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. Birazdan RGB'leri açıp size efektlerin hepsini göstereceğim. Fakat bilgileri de vermek istiyorum çünkü çok önemliler. Eğer bu tarz klavyeler bakıyorsanız zaten kesinlikle bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi bakın bu kristal blue switch bir klavye olduğu için şu şekilde böyle bastığımda bak. İlk önce klavye sesindeki aktif anahtar sesini duyuyorsunuz. Daha sonra da tabloya değen sesi duyuyorsunuz. Gerçekten şöyle hissiyatı bastığınızda efsane. Bu arada bunu da takmadık. Size beraber takalım. Çok basit. Hemen şöyle tutuyorsunuz. Ortasına hizalıyorsunuz. Bastırıyorsunuz ve aynen böyle gördüğünüz gibi klavyenizin tuşunu takabiliyorsunuz. Diğer aparatlara gerek kalmıyor. Bakın şu gördüğünüz anahtar özellikleri 4 milimlik sürme, 2 milimlikte aktiflik mesafesi barındırıyor ve 60 gram şu şekilde baskı hassasiyeti ve tam 60 milyon tıklama ömrü bize sunuyor. Yani 24 saat böyle üzerine tepinseniz bile bu ömrü dolduramazsınız. O yüzden fazla kasmamak lazım. Evet şimdi artık sizlerle beraber bir şunu bilgisayarı takacağım. Şu RGB efektlerine de kısaca hep beraber bakalım. Bak klavye ateş etmeye geldi. Ama aslında şu an bir ışıkları kısmam gerekiyor. O yüzden kısalım ki daha iyi belli olsun. Oo, şimdi çok daha iyi değil mi? Şimdi bakın klavyemizin tam 20 adet RGB aydınlatma efeği var. Bu arada burada fonksiyon tuşlarımız var. Burada da 3 adet de LED bildirimimiz var. Biri Caps Lock, diğeri Number Lock ve diğeri de Windows kilit tuşu. Üst tarafta biliyorsunuz multimedya tuşlarımız yer alıyor. Multimedya tuşlarının dışında 4 adette 3'ü küçük, 1'i büyük. Yine klavyenin multimedya kontrolünü sağlayan zaten bu klavyenin en öne çıkan özelliklerinden biri. Burada bu tuşlarla yönlendirme yapıyorsunuz. Sanki size şöyle bir DJ turntable gibi hissettiriyor. Videonun ilerleyen dakikalarında bu tuşların zaten işlevlerini size detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi biz tekrar konumuza dönelim. Işıklarımıza yani. Sağdaki büyük tuşa bir kez tıklıyorsunuz. Klavyemizin efektleri değişiyor. Şu anki efekt böyle sadece bastığınız yeri yakıyor. Bir kere basıyoruz. Öf.
Bak bu efekti çok seviyorum, böyle rainbow tarzı. En baştaki tuşta aşağı doğru çevirirseniz efekti yavaşlatıyor. Sağa doğru çevirirseniz böyle hızlıca efekti hızlandırıyor. İsterseniz aynı efektin içinde birinci küçük tuşa bastığınızda bu şekilde içinde bulunduğunuz efektin rengini değiştiriyor. Oo bak beyazlar da çok ya. Üf. Ama neyse şimdi mavide kalsın. Şimdi devam edelim, bir efektlere bakalım. Sağdaki tuşumuza tekrar basıyoruz. Bu da sanki fena değil. Şimdi şöyle yapalım. Böyle iyice sönüyor ışıklar. Işıklar full olsun. Şöyle yaparsak yavaşlıyor. Gece vakti kullanırsanız böyle yavaş bir şekilde kullanabilirsiniz ama böyle de insanın çok kafasını döndürüyor ya. Her neyse. Tekrar basıyoruz. Bu da böyle bir efektimiz. Tekrar basıyorum. Bu da böyle küçük dalgalanmalar şeklinde efekt bizi sağlıyor. Tekrar bastım. Böyle. Bu da güzel. Tekrar basalım. Bu da değişik bir efekt. Bastığımızda herhangi bir etkileşim yok. Bundaki renk seçenekleri böyle kırmızı bu şekilde. Ben beyazı sevdim aslında ama tabii mavi de güzel duruyor. Tekrar bastım. Böyle bir efektimiz var. Tekrar basıyorum. Bunda da muhtemelen. Bak bu da iyi. Bak ben bunu sevdim ama ben direkt aslında bunu kullanırım. Şöyle bastığımda güzel. Bu da değişiyor mu? Bastığımda kırmızı. Aynen bu da böyle. Rengini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Hissiyatı çok güzel ya. Tuşların bastığımda. Vallahi yapmış adamlar yine. Neyse basıyorum. Böyle bir efektimiz var. Bastım. Yavaş yavaş yanıp sönüyor. Bunu böyle. Şu an hız sonda mı? Evet sonda. Tekrar bastım. Böyle bir efekt. Tekrar bastık. Şu da güzel. Bastığımda böyle etkileşime giren efektleri ben çok sevdim bu klavyede. Renkleri de gayet güzel duruyor. Tekrar basalım. Bak bu da çok güzel ama gece belki gözünüzü yorabilir. Bakayım. Şöyle hafiften bir hızı yavaşlatırsak şuradan da hafiften ışını şöyle kısarsanız belki kullanılabilir ama ışığı kısınca da çok gidiyor ya. Şöyle açalım ışığını. Güzel, bunu da sevdim. Tekrar basalım. Evet. Böyle. Tekrar bastım. Bu da deminki klavyeyle etkileşim geçen efektlere benziyor. Bak bu soft bir şekilde yanıp sönüyor. Bak bunu ben kullanabilirim bunda. Şöyle bastım. Güzel. Kibar. Bilmiyorum vallahi şu an siz ne düşünüyorsunuz ama. Bakalım ortak efektlerimi sevdik. Siz de aşağı yorumlarda belirtin. Benimle aynı efektleri sevdiyseniz hem fikir olmuş oluruz. Basalım. Aynen yılan efektimiz de var böyle. Demin star efekti vardı. Şimdi yılan. Rainbow da var. Tüm efektleri koymuşlar. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Yine beyaz. Evet, yavaşlatabiliyoruz şöyle. Hızlandırabiliyoruz. Çok güzel değil mi ya? Vallahi eğlenceli. Tekrar basalım. Evet, sanırım artık sonlara doğru geldik. Bu da var böyle. Biraz sanki bunlar dediğim gibi göz yorabilir. Efektlerimiz bu kadar. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim çok hoşuma gitti. Size bu arada bir şey de göstereyim. Bak şöyle yukarı kaldırdığımda bak Black desteğinde de şöyle RGB ışıklar bulunuyor aşağıda. Videonun ilerleyen dakikalarında hepsinden dediğim gibi teknik detaylarından ve özelliklerin diğer kısımlarından klavyenin bahsedeceğim. Bu arada bir dakika şöyle bir ışığı da açalım. Eski haline getirelim. Evet, klavyemizin bir kutusundan çıkarttığımıza göre şimdi gelin hep beraber Rampage'in bize yolladığı mouse'a da hep beraber bakalım. Ve evet, diğer kral da karşımızda. Yine Rampage'in şu an alabileceğiniz en iyi fiyat performans mouse'larından biri. Hemen hızlıca bunun da kutusuna bakacağız. Kutunun üzerine bakacak olursak yine Rampage'in logosu, RGB ışıklara sahip, 2.4 GHz'lik wireless bağlantı özelliği var ve yine Rampage'in X-Spike serisinden kablosuz oyuncu mouse'u. Yana çevirecek olursak 10.000 dpi hassasiyeti var. RGB arka ışıklar, kablosuz bağlantı, makro yazılım özelliği ve 600 mAh'lık bir batarya bu mouse'umuzda bulunuyor. Şöyle arkasını çevirdiğimizde burada klavyede olduğu gibi mouse'un da hoş bir baskısını yapmışlar. Geri kalan teknik özellikler birazdan bahsedeceğim, o yüzden geçiyorum. Evet, başka bir şey yok. Hemen hızlıca bu kutumuzda patlatalım. Buna da buradan böyle vurduk. Evet, reis geliyor. Geliyor ve karşınızda Rampage'in X-Spike SMX R89 modeli. Şimdi kutunun üst kapağıyla hiçbir işimiz yok. Bunu direkt gönderelim. Mouse'umuz burada. Mouse'tan önce hemen bakalım bir içinde neler var. Evet, bir tane kablomuz var. Bunu da gönderelim. Şuraya kaldırdığınızda Rampage mouse'umuza ait kullanım kılavuzu. Türkçe, İngilizce ne arıyorsanız var. İsterseniz kullanabilirsiniz bunu da. Ve segment bilgisayar distribütörlüğünde bu da 2 yıl garantili. Klavyemizde olduğu gibi bir kenara koyalım. Evet, küçük USB bağlantımızı aldıktan sonra bu kutuda herhangi bir yine işiniz kalmıyor. Bunu da koyalım. Şimdi ilk önce göstereyim. Klasik tip A USB bağlantı noktamız var. Bunu biliyorsunuzdur. Bilgisayarınızı takıp mouse'unuzu kablosuz bir şekilde kullanıyorsunuz. Burada da mouse'unuzu şarj etmek için 1.8 metre boyutlarında, kamerayı şöyle göstereyim. Bir ucu tip A, diğeri de Type-C. Mouse'u şarj etmek için kullandığımız şarj kablomuz. Şarjın Type-C olması bayağı bir iyi. Bu sayede mouse'unuzu hızlı bir şekilde şarjı bittiğinde şarj edebiliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim reise. Bir kere şöyle ilk hissiyat olarak elime aldığımda ergonomik olarak bayağı bir şöyle
şöyle elime oturdu. Şöyle bastığımda olması gerekenden daha iyi bir rahatlık size sağlıyor. Sağ tarafta 2 adet yine tuşlarımız bulunuyor. Bir adet de üst kısmı tuşumuz var. Burada mouse tekerleğimiz var. 2 adet de sol sağ tuşlarımız bulunuyor. Hemen arkasına baktığımızda mouse'u açıp kapatmanız için on off tuşumuz var. Hemen ortada sensörümüz, mouse'umuzun seri numarası ve 10.000 dpi 2.4 GHz kablosuz kablolu RGB ledli şarjlı gaming oyuncu mouse diye burada yine bildirmişler. Burada da mouse'umuzun modeli. Bakın şurada size bir şey vurgulayacağım. Bu mouse'da en sevdiğim özelliklerinden biri. Rampage için bu mouse'unu ister kablosuz kullanabiliyorsunuz, ister kablolu kullanabiliyorsunuz. Yani Type-C kablosunu, bakın önünde bağlantı yeri var. Taktığınızda bunu isterseniz böyle bilgisayara takıp kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu şekilde şarj ediyorsunuz. İsterseniz de bunu böyle çıkartıp kablosuz bir şekilde bu mouse'u kullanabiliyorsunuz. Bu özelliğini çok iyi sevdim. Gerçekten efsane bir özellik. Biliyorsunuz her mouse'da böyle seçenek vermiyorlar. Mat siyah bir tasarım var şöyle elediğinizde. Dış tasarım yine mouse'u bizi karşılıyor. Mat siyah soğukluğunu mouse'un tüm yüzeylerine ve kenarlara kadar kaplamışlar. Çok seviyorum böyle mat tasarımları. Şimdi bu mouse'ta 3 bölgede RGB ışık bizi karşılıyor. Mouse'umuzu açtık. Bakın hassas ayar tekerinin üzerinde, hatta şöyle yapacağım. Birazcık stüdyonun ışığını kısacağım daha iyi görmeniz için. Aynen şu an yeterli. Tam ayar tekerinin üzerinde RGB ışık geçişlerini görüyorsunuz. Buraya baktığımızda Rampage logosunun üzerinde tekrar bir RGB çok şık renk değiştiren bir aydınlatma var. Aşağıya baktığımızda taban kısmında yine şu kenarların yarısında full RGB aydınlatma olduğunu görüyorsunuz ve karanlıkta bayağı bir şık duruyor. Işıkları şöyle iyice kısarsam tabandaki aydınlatmayı böyle daha net görebiliyorsunuz. Dur biraz açayım. Çok karanlık oldu bu yalnız. Aynen böyle iyi. Bu arada bu mouse'un üzerindeki tüm ışıkları kontrolünü bilgisayardan yazılım üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında onu da size göstereceğim detaylarını. Bakın bu mouse'da sensör olarak PixArt'ın PMW 3325 modeli kullanılıyor ve şu an mouse'larda kullanılan gayet iyi, hatta çok iyi bir sensör modeli de diyebilirim. Bu mouse'un 10.000 dpi hassasiyeti oluşundan tutun, ayrıca makro yazılım desteğinin olması, yine üzerinde 6 adet makro tuş bulundurması ve tek şarjla sizi 5 gün boyunca götürebilecek, içinde 600 mAh değerinde bir batarya var. Zaten 1000 Hz'e kadar da bildirim hızı bulunuyor bu Rampage'in mouse'unda. Yani ilk bakış olarak şöyle yaklaştırırsam taban kısmındaki dizayndan, bu arada bir dakika ışıkları biraz daha açayım, eski haline döndüreyim. Bakar mısın şu yandaki tuşlardan, RGB geçişlerden Rampage'in logosunun üzerinde ışık geçişlerine kadar. Vallahi adamlar bu mouse'u da yine çok iyi yapmışlar. Vallahi uzun süre ben diğer bilgisayarda bunu kullanacak gibi gözüküyor. Evet, Rampage'in mouse'unu da kutusundan çıkarttıktan sonra artık yavaş yavaş incelemesine ve testlerine de geçebiliriz. Nasıl ama? Ürünler direkt ateş etmiyor mu? Evet, şimdi direkt konuya giriyorum. Klavyeyi elinize aldığınızda ağır ve sağlam bir mekanik klavye tuttuğunuzu size direkt hissettiriyor. Rampage'in bu Impressive KB-R101 modelinde en dikkat çekici özellik klavye inanılmaz ince. Bak, gerçekten çok ince bir klavye. Zaten öne çıkan özelliği de bu. Yani demin de gösterdiğim gibi parmağınız kadar bir ince yapısı var. Ayrıca klavyenin gövdesi tamamen parmak izi geçirmez. Full metal yapıda oluşan klavyenin bu gövdesinde full statik bir boya var. Böylece klavye çizilmelere, parmak izine veya soyulmalara karşı çok daha dirençli. Klavyenin altındaki ayaklar vidalı bir tasarıma sahip. Burada Rampage klavyenin boyunu ayarlamayı tamamen kullanıcılara bırakmış. Bu tabii ki sizin kullanım zevkinize bağlı. Ağırlık olarak ise pek hafiflenmeyecek bir klavye. Tam 900 gramlık bir ham ağırlığı var. Yani mekanik bir klavye olduğu için de zaten bu değerler normal diyebilirim. Klavyede bulunan RGB efektlere gelecek olursak, Rampage Impressive KB-R101 modelinde tam 20 adet değişik RGB efekt bizi karşılıyor. Ve hepsi özellikle karanlıkta ışık geçişleri ve renkleri inanılmaz parlak ve canlı duruyor. Klavyede olması gereken RGB özelliklerin bence hepsini taşıyor. Klavyemizde ayrıca anti-ghosting özelliği de var. Yani özellikle oyun oynarken tuşlara bastığınızda gecikme ve bekleme hataları kesinlikle yok diyebilirim. Tuşa dokunduğunuzdan komut alıyor ve dediğim gibi oyun oynarken oyun zevkinizi bayağı bir üst seviyeye çıkartıyor. Klavyenin üzerinde özel multimedya tekerleri var. Bunlarla klavyenin verdiği efektlerin hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Kutu açılımda gördüğünüz gibi üstüne basılı tutarak veya sağa sola çevirerek ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Zaten birazdan yine hepsini göstereceğim. Ayrıca Rampage'in bu klavyesi 1000 Hz'lik bir hız hassasiyetine sahip ve üzerindeki tuşların ömrü tam 60 milyon dokunma. Yine klavyemizin üzerinde 108 adet tuş bulunuyor ve Türkçe Q klavye. Yani zaten mekanik olması çok büyük bir avantaj. Aslında bu klavye Blue Switch, fakat kristal switch diye eklemişler. Çünkü anahtar yapısı kristale benzediği için ayrıca bu ismi de klavyemize eklemişler. Anahtar yapısı demişken, bu klavyede 2019 yılından beri var olan ve şu an birçok başarılı klavyede kullanılmış KRGD anahtar yapısı kullanılıyor. Yani başarılı ve kaliteli bir anahtar yapısı olduğunu söyleyebilirim. Klavye üzerindeki anahtarlar 4 mm'lik sürme, 2 mm'lik de aktiflik özelliğine sahip. Zaten Blue Switch klavye kullananlar bilir. Hani böyle tuşa bastıktan sonra gelen bu ikinci ses oluyor ya, hafiften de böyle bir tın ses çıkıyor. Bunun bayağı bir düşkünü var. Ben de gerçekten klavyenin o çıkardığı biraz orta üstü seslere bayılıyorum. Hatta hiç bekletmeden de size gösteriyorum.
Yani anlayabildiğiniz kadar umarım anlamışsınızdır. Ayrıca klavyenin de tuşlarına bastığınızda çıkan sesi de buradan görmüş oldunuz. Şimdi gelelim klavyenin üzerinde bulunan multimedya tekerlerine. Demin de bahsettiğim gibi bunlarla efekt geçişlerini yapabiliyorsunuz. Ama nasıl? Ayrıca bunun için de size kısa bir video hazırladım. Gelin bakalım Rampage klavyemize bu tuşları nasıl kullanıyoruz. Evet, klavyemizin ve mouse'un oyun testine sizinle beraber birazdan geçeceğim ama tabii ki de ilk önce ne yapacağız? Hala incelemediğimiz bir ürün var değil mi? Tabii ki de Rampage'in X-Spike serisinde olan R89 mouse'u. Şu an alabileceğiniz RGB özellikli en iyi fiyat performans mouse'larından diyebilirim. Tekrar söylüyorum. O zaman hadi gelin fazla beklemeyelim. Biraz da mouse'umuzun incelemesini yapalım. Evet, Rampage'in oyuncular için tasarlanmış bu modelinde 16.8 milyonluk RGB renk desteği bulunuyor. Ayrıca bu mouse'u aldığınızda size makro desteği de sunuyor. Özel bir yazılım var. Yazılımı indirip kendi isteğinize göre bu makro yazılımını kullanabiliyorsunuz. Hatta daha farklı özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Şimdi mouse'u alıp bilgisayara taktığınızda bunun bilgisayardan yüklemeniz gereken bir yazılım var. Segment bilgisayara giriyorsunuz. Mouse'unuzun modelini yazıyorsunuz. Sürücüyü indirmek için tıklayın yazıyor. Basıyorsunuz. Hemen aşağıda makro program çıkıyor. Sağ taraftan indiriyorsunuz ve bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Fakat manuel ihtimale karşı siz belki bu yükleyemezsiniz diye mouse'un yazılımının indirme linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Direkt oraya tıklayıp hemen yükleyebilirsiniz. Üzerinde ayarlanabilir tam 6 adet makro tuş var. Hemen yanında ileri geri fonksiyonları yapabileceğiniz tuş bulunuyor. Bu da internette falan gezinirken bayağı bir size yardımcı oluyor diyebilirim. İsterseniz bunların da işlevlerini değiştirebiliyorsunuz. Mouse'un üst kısmına bakacak olursak hemen üzerinde hassas tekerimiz bulunuyor ve ayrıca kısa yol olarak DPI ayarlarını yapabileceğiniz yine bir kısa yol tuşu bulunuyor. DPI hassasiyeti arasında geçişler yapabiliyorsunuz kolayca. Mouse siyah ve mat bir yüzeye sahip. Ayrıca en büyük özelliklerinden biri de bu mouse kesinlikle parmak izi bırakmıyor. Yani bıraksa bile gözükecek kadar değil, kesinlikle diğer mouse'lar gibi böyle bıcık parmak izleri oluşturmuyor. Hatta mouse'u elime aldım, bayağı bir şöyle kurcaladım. Bakalım parmak izi bırakacak mı diye. Yani sizin de gördüğünüz gibi aslında yok denecek kadar az. Bence bu olayda bu mouse'un en büyük artılarından biri. Mouse'un ağırlık hacmi ise 105 gram. Yani ağır bir mouse olmasına rağmen yaptığı işlevler çok iyi. Hafif bir mouse zaten elinize aldığınızda bunu fark ediyorsunuz. Şimdi bazılarınız diyorsunuz ki tıklarken çok ses çıkartıyor mu? Yani orta seviye diyebilirim. Tabii ki bunu da sizin için denedim. Hadi gelin isterseniz Rampage'in bu mouse'u ne kadar ses çıkartıyor veya çıkartmıyor hep birlikte bakalım. Evet, gördüğünüz gibi orta seviye bir ses diyebilirim. Şimdi bu mouse'un tabii ki de bir yüzey testini de yaptım. Hem ahşap yüzeyde hem cam yüzeyde hem mousepad olmadan hem de mousepad ile bir denemesini yaptım. Gerçekten de güzel sonuçlar aldım. Tabii ki de bunu size göstermeyecek miyim? Hemen gösteriyorum.
Şimdi aslında bu mouse'da kaçma sorunlarının az olması içindeki sensörün kalitesinden kaynaklanıyor. PixArt'ın 3325 veya 3325 diyebileceğimiz sensörü kullanılmış. Bu da şu an orta segment mouse'larda baya iyi bir sensör diyebilirim. O yüzden mousepad olmadan bile ahşap yüzeyde güzel bir kullanım sağlıyor. Şimdi tekrar bir yazılıma dönecek olursak, yazılıma girdiğinizde sol alt köşeden mouse'un alt yüzeyindeki RGB efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Hem hızını değiştirebiliyorsunuz, hem renklerini hem de efektlerini. Hemen sağ taraftan mouse'un hertz değerini de ayarlayabiliyorsunuz. Bu hız 1000 Hz'e kadar çıkabiliyor ve gayet akıcı bir deneyim size yaşatıyor. Şahsen ben çok beğendim. Daha sonra mouse'un üzerindeki tuşların işlevlerini değiştirebiliyorsunuz. İşlevini değiştirmek istediğiniz tuşun üstüne basıp kendi istediğiniz bir görevi de atayabiliyorsunuz. Mesela bu da mouse'un öne çıkan özelliklerinden biri. Ayrıca sol tarafta da mouse'un bataryasının ne kadar kaldığını öğrenebiliyorsunuz. Eğer bataryası biterse hemen Type-C kablosunu bağlıyorsunuz. 3 saat içinde fulleniyor ve size tam 5-6 gün boyunca kullanım sağlıyor. Ben şahsen denedim, 6 gün civarı kullandım. Çok yoğun bile kullansanız fare rahat 4-5 günü çıkartıyor. Yine yazılımın aşağı kısmından mouse'un DPI değerlerini de ayarlayabiliyorsunuz. 500 ile 10.000 DPI arası seçeneğe sahipsiniz. Kullanım zevkinize, durumunuza göre bu DPI'ları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca yazılımdan makro moduna da girip kendinize ait bir profil oluşturup makro ayarlarını yapıp da kullanabiliyorsunuz. Bu biraz daha profesyonellere hitap ediyor fakat Rampage'in bu mouse'u bu özelliği de sahip. Evet, şimdi artık bu iki canavarla oyun testi yapmanın zamanı da geldi. Zaten direkt en sevdiğim oyunu açacağım, muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Tabii ki Counter Strike. Bu tarz ürünleri denerken en sevdiğim oyunlardan biri. Şimdi hem mouse'u hem de klavyeyi kullanacağım. Zaten siz de izlerken anlarsınız. Mouse'la bakalım herhangi bir kaçma var mı veya klavyede bir gecikme var mı? Görüntüyle senkronizasyona bakarak rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hadi o zaman gelin hep beraber oyun testine de bakalım. Evet, gördüğünüz gibi her şey ortada. Şu ana kadar edit yaparken veya oynarken herhangi bir sorun yaşamadım. Hem mouse'un performansından hem de klavyenin performansından gayet memnun kaldım. Peki, her videomda olduğu gibi size bir sorun var. Siz bu incelemeden sonra bu mouse'u, klavyeyi veya her ikisini de alır mıydınız? Gerçekten hoşuma gitti, hemen alıyorum mu diyorsunuz? Yoksa beni tatmin etmedi, henüz almayı düşünmüyorum diyorsunuz. Belki de halihazırda da kullanıyorsunuzdur. Mutlaka aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Fikirlerinizi şu an gerçekten merak ediyorum. Ayrıca bu video size yararlı olduysa ve gerçekten işiniz yaradıysa mutlaka kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en önemlisi beğeni tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Böylece kim beğendi veya beğenmedi, işinize yaradı mı veya yaramadı mı bana kısa bir mesaj göndermiş olacaksınız. Diyoruz ve yine başka bir incelemeye kadar bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.